dîne bede'a gariben. 3-5 insanın elinde, 3-5 inanmış sinede din ortaya çıkacaktı. İnsanlığı kurtaracak bir müessese sadece inanmış tertemiz 3-5 sinenin elinde. Ve zamanla çoğalacak, gurbet izale edilecek, Bilal-i Habeşi'ye isnat edilen bir temcitte teyakkazû ya niyam kad hezemel fecru cunûdez zalâm. Uyanın, ey uyuyanlar uyanın diyor. Kad hezemel fecru cunûdez zalâm. Fecir artık karanlığın ordularını bozguna uğrattım. Uyan, dertli şairimizin dediği gibi uyan. Baksana boynunu bükmüş ağlayan, hakkı hayatın senin ey Müslüman. Uyan, ölüm uykularından uyan. Teyakkadu ya niyam. Kad hezemel fecru cunûdez zalâm. İslami fecir, aydınlık aleminin aydınlıkları, karanlığın ordularını bozguna uğrattı, kaçıyorlar. Uyan, uyan meseleye sahip çık. Allah'ın sana gördüreceği çok büyük vazifeler vardır. Fonksiyonunu edadan geri kalma. Ve seyaudu gariba buyuruyor. Madem zaman dairevi dönüyor, bir gün yine gurbet zamanı başlayacak demektir. Bir gün inanan insanı yine kendi yurdunda parya tanıyacaklar demektir. Bir gün inandığından dolayı makamlara, mansıplara giden yollar ona kapanacak demektir. İçki içmediğinden dolayı, zina etmediğinden dolayı, ahlaksızlık yanlarıyla görülmediğinden dolayı ademe mahkum edilecek, tecrit edilecek demektir. Yeniden bir gurbet dönemi, yeniden yine bir Muhammedi ruhla iş başlayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden bir Sıddık-ı ruhla iş başlayacak. Yeniden Haydar-ı Kerrarlar, ikinci diriliş döneminin Haydar-ı Kerrarları, Şahi Merdanları yeniden meydana atlayacak. Yeniden kükreyecek, yeniden ormana velvele salacak, yeniden aslanın ödünü koparacaklar demektir. İnned dîne bede'a gariben ve seyaudu gariba. Ve benim dudaklarımdan dökülüyor gibi dinlemeyin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda size ve onlara beşaretini arz edeyim. فَطُوبَا لِلْغُرَبَا. Her iki cephede de gariplere müjdeler olsun. Ne mutlu o gariplere Allah Resulü buyuruyor. Kim garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ. İnsanların bozgunculuk yaptığı bir dönemde sulhun, sükunun, huzurun yanında olanlar. Dinsizliğin, anarşinin, başıbozukluğun söz dinlemez hale geldiği, alıp yürüdüğü bir dönemde onlar ıslahçı olarak hareket ederler. Kalbi umumiyi tamir ederler. Yeniden insanlığa giden yolları gösterirler. Ben bu hadisi şerifin ikinci şıkkının 20. asırda dünyanın dört bir yanında İslam'a şuurla yeniden sahip çıkan cemaatin olduğunda katiyen şüphe ve tereddüdüm yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben İnned dîne bedâ gariben. Din garip olarak başladı. O gurbeti birinci planda yaşayan insanlar sahabe-i kiramdır. İkinci planda gurbet yaşayanlar, gurbetle savaşanlar, gurbeti göğüsleyenler, gurbeti sinelerinde eritenler, yalnızlıklarını yaşayanlar. Sizin olduğunuzda hiçbir zaman şüphem olmadı. En azından bir imkan diyeyim. Bu mesele sizin için olabilir. Şu anda da sizin için olabilir, ayaklarınızın ucundadır. Yeniden insanlığa adab ve erkan öğretecek, iradenizin hakkını verecek, ruh gücünüzle iyi müminler olacaksınız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir eli eskilerin başında, öbür eli de sizin başınızda. Onlara benim arkadaşlarım manasına ashabım diyecektir. Vefatı seniyelerinden az evvel Uhud'da şühedayı ziyaret ettiği zaman buyurduğu gibi kardeşlerim diye inkisarla iki büklüm olduğu anda
sahabe-i kiram biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sorusuna karşı, hayır siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sonra gelecek diye buyurdu. Belki alnınızdan öptü, belki saçlarınızı kokladı, belki sırtınızı sıvazladı. O ikinci garipler topluluğu sizin olduğunuz mevzuunda ben hiçbir zaman sinemde tereddüde meydan vermedim. Yarı rüya, yarı hakikat. Planımda öyle bir şey yoktu. Ama bir şey arz etmek istiyorum. Sizin yeni ikinci diriliş döneminizde, ben varım dediğiniz dönemde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıklardır buyuruyor. Ve sadık bir rüya, nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır. Bunu ister zaman cihetiyle ele alırsınız, isterse onun da hakikata doğru varma, hakikate ait bir şeyleri yakalama mevzuunda bir yol olması bakımından ele alırsınız. O kadar çok rüya naklettiler ki ve inanın nakledilen bu rüyaların hepsinde sizin bezminizde serzakir Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle anlaşılıyor ki kendi devrine hayrul kurun karni dediği, en hayırlı asır benim asrım dediği, o devre iltifatın ve teveccühün yanı başında, vefasızların onun dininden ayrıldığı dönemde ciddi bir vefa hissiyle dinine sahip çıkanları terazinin öbür kefesine koyuyor. Siz de benim nazarımda bir planda, yanlış anlamayalım, bir planda ikincilersiniz buyuruyor adeta. Yakınımıza cereyan eden bir hadiseyi burada arz etmek istiyorum. Gariplerin yüzüne. Okul yapmak için arkadaşlarımız arsa arayışına çıkıyorlar. Ve gidip gerçekten bir yerde de bir arsaya taş koyuyorlar. Ve ilk fırsatta da peyleyecekler o arsayı. Onlar bu arsayı aramaya çıktıkları gün, belki de aynı gece, kalbi hakikate açık birisi, belki uykuda belki de uyanıkken, belki yakaze, belki de yarı uykudayken, onun resmettiğine bakılırsa aynen arkadaşların ileride üzerine taş koyup üniversite yapmayı planladıkları arsa olduğu anlaşılıyor. O arsada dolaşmışlar, fundalıklar var, çalılıklar var, taşlar var, çakıllar var. Arsayı anlatınca aynı arsa. Bir iki arkadaşla beraber o arsanın içinde geziye çıkmışlar. Uzakta 2-3 tane nurani şahıs görülüyor. Biri birine diyor ki, onların yanına gitmeyi düşünür müsün? Gidelim diyor. Gidelim diyorlar. Yanlarına sokulduklarında şu zatlar olduklarını öğreniyorlar. Bunlardan bir tanesi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden birisinin memesini tuttuğu söylenen ve tabi'in arasında 7 tuğla sahibi, Basra'da nifak ve şikak şebekelerine karşı, Haçlılara karşı verilen savaşlar gibi savaş verip durmuş büyük tabi'in Hasan Basri radıyallahu anh. Bu zatlardan diğeri, mana aleminin ayrı bir ünitesini, bir cenahını temsil eden Aşıklar Sultanı, adına yapılan şeylerle büyüklüğü her zaman dillere destan. Bugün yapılan şeyler onu küçük düşürücü mahiyette olsa bile, koca imam Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Öbür tarafta insanlığın, Müslümanların büyük bir bölümünü fıkıhta, akidede temsil etmiş koca imam diyeyim, Hazreti Ebu Hanife Numan İbn Sabit. Ellerinde liste vardı. Bu listede isimler vardı. Uzaktan isimlere göz gezdirince baktım ki, çağa adını mühür gibi vuran insanın ismi başta alamet gibi bulunuyor. Arkasında ona ilk planda safta hizmet edenler ve sırasıyla bugün bu boyunduruğu taşıyanların isimleri vardı. Yüreğim doldu, gözlerim de dolmuştu beraber.
dolmuş sinemle, dolmuş gözlerimle kağıdı atfı nazar edince, üzerine çizgi çekilmiş isimler de gördüm. Erzurumlu, böyle bir tablo karşısında of babam of der. Üzerine çizgi çekilmiş isimler gördüm. Dostlar söyler misiniz kimler onlar dedim. İzin yok söyleyemeyiz dediler. Kim olduğu belli değil. Onlar da söylemediler ama bu kutsi yola girmiş, belli bir miktar yürümüş, karşısına bir tepe gelince takılıp kalmış, dolayısıyla ismine çizgiler atılmış insanlar da var. Teşvik var. Peygamber halkasına kabul edildiğimize dair teşvik var. Ve ürperten bir şey var. Onu görüp onu tanıdıktan sonra dahi geriye dönme gibi bütün kaybetme durumu da bahis mevzu. Bu da meselenin ürperten yanı. Yürekten gönül vermiş, sizlerin bu ikinci şıkta, beni de sizin arkanızda inşallah, Rabbim hizzana, husrana uğratmasın. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ. Ve o arada birisini soruyorlar. Günün erlerinden birisini soruyorlar. Sen falanı tanıyor musun? Samsunlu hocayı tanıyor musun? Cemaat Samsunlu hocayı çok iyi tanır. Tanımıyorum deyince nasıl tanımazsın canım? Ne anlatıyor bunlar size? Siz belli bir bezmin, belli bir dönemin sadık ve masluk insanlarını, sıddıkiyeti temsil eden Hazreti Ebubekir'den, farukiyet ve adaleti temsil eden Hazreti Ömer'e, Kur'an'ın hakaikini temsilden, nurlu bir insan manasına, Zünnûreyn'den Hazreti Haydar-ı Kerrar'a kadar, nuranilerle temsil eden bir cemaat sizin için yad-ı cemil olarak kalıp gittiği gibi, isimlerini anarken bunların, zannediyorum çoğunuzda benim gibi, bir aşık maşuk münasebeti içinde Ömer derken burnunuzun kemikleri sızlıyordur. Bakın bu işin bir yanı, haklarıydı bu. Başımı, mücrim başımı kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koysamdı değerdi onlar için. Siz de hepiniz koysaydınız değerdi. Ama benim arz edeceğim şey o değil. Bir gün gelecek, sizin de içinizde bilinenlerinizin ismini yazacaklar. Canım çıksın, o Ashab-ı Resul, veda haccında Allah Resulü'ne 100.000 sahabe iştirak etmişti veda haccına. 100.000 sahabi vardı. Halbuki en hacimli kitap olan İsabe kitabı ancak onlardan 10.000 tanesinden bahsediyor. O 90.000 sahabenin adını bilmiyoruz. Nerede doğdular, nerede neşet ettiler, nasıl bir destan yazdılar, dine nasıl sahip çıktılar bilemiyoruz. Bir gün gelecek, bir asır sonra, 2 asır sonra, ilim ve irfanıyla dini mübine İslam'a hizmet edenleri, tepesinden tırnağına kadar ter içinde, iktiza ettiği zaman canını dahi rahatlıkla vermeye hazır ve amade. Bu ikinci destanı yazan insanlar hakkında da isabeler, istiaplar, üstülgabeler yazacak, bu bezmin kahramanlarının destanlarını dile getirecekler. Bir gün diyecekler ki, Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahkus kaderini değiştiren ruh ve irade insanları veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar. Rabbim bizi onlardan eylesin.